Bosporus, diğer adıyla İnek Geçidi, İstanbul Boğazı, Boğaziçi isimleriyle de anılan kuşkusuz bir şehri ikiye yaran deniziyle dünyanın en meşhur ilindeyiz. Neden Bosporus İnek Geçidi olarak anılıyor mitolojide? Tanrılar tanrısı Eros, güzeller güzeli karısı Hera'yı Ia isminde bir tanrıçayla aldatıyor. Bunu öğrenen Hera çok sinirleniyor ve Ia'nın peşine düşmeye başlıyor, onu arıyor. Bunu öğrenen Zeus, Ia'yı beyaz bir ineğe dönüştürüyor. Hera'nın onu bulmasını istemiyor çünkü. Fakat bunu öğrenen Hera, bir at sineğini Ia'nın yani beyaz ineğin başına musallat ediyor. Kaçmaya başlayan Ia, kaça kaça en sonunda İstanbul Boğazı'nın kenarına geliyor ve burada sinekten kurtulmak için kendini İstanbul Boğazı'nın sularına atıyor. Derinlere dalıyor ve karşıya geçiyor. Fakat sinek denize giremediği için Ia'nın izini kaybediyor. Bosporus yani diğer adıyla İnek Geçidi olarak burası anılmaya başlıyor. Emirgan Korusu çocuklu aileler hafta sonu gelebileceğiniz muhteşem bir koru. Girişler ücretsiz. İçeride vakit geçirebileceğiniz birçok alan var. Köşkler var. Güzel, boğaza bakan bir manzarası var. Gelin hem fiyatları, menüleri şöyle bir gözden geçirelim ve güzel görüntülerle videoyu süsleyelim sizlerle. Eray'la birlikteyim yine. 2 hafta önceden hatırlarsanız Eray'ı yılbaşından çıkarmak için Emirgan Korusu'na getirdim. Şimdi bir kahve alacağız. Yeni yılın ilk kahvesini içiyoruz. Koruya çıkmadan oturup biraz dinlenip bir şeyler içebilirsiniz. Örnek veriyorum, burada fiyatlara bakabilirsiniz. Tatlı fiyatları. Mantı fiyatı bence Emirgan'a göre uygun. Görmedim fiyatını. Normal mantı 375 lira. Zaten makarnayı 500'e satıyorlar var birçok yerde. Köfteler de okey görünüyor. Yani evet Yarım güzelmiş. ekmek 300 lira diyor. Bilmiyorum ki yani pratik yemek olması açısından bardak çorba falan bile yapmışlar. Burada Lale Müzesi varmış. Lale Müzesi mi? Evet arkadaşlar, ileriden kahvemizi aldık. Geldik hemen burada. Emirgan Korusu tabelasını görürsünüz. Koru büfenin önünde bu tabela. Koru büfenin fiyatlarını göstereyim size. Biraz daha böyle uygun fiyata burada alışveriş yapabilirsiniz. İçecekleri de göstermek istiyorum. Hemen Boğaz'ın yani İnek Geçidi'nin karşısında. Koru'ya giriş kısmında zaten bir Emirgan Parkı var. Emirgan Parkı'ndan içeri girdiğimiz zaman sağda hemen şöyle çocuk parkı var. Keyifli bir gün. Hava çünkü bugün çok güzel. O yüzden bugün çıktık. Yemyeşil her yer. Kış mevsimi olmasına rağmen. Bu korunun içinde 3 tane köşk varmış Eray. Aracınızda gelmek isterseniz park ücretlerini size göstermek istiyorum ama koruya girişler ücretsiz. Burada bazı etkinlikler de yapılıyormuş ama onların tarifesi ne anlama geliyor tabii bilmiyorum. Yukarıda şeyler var. Böyle işletmeler, kafeler falan var. Oradan da fiyatları alırız. Var, pembe köşk. Hangisi? Heh, Pembe Köşk'e de geldik arkadaşlar. Hali hazırda bütün köşkleri de böyle görmüş oluyoruz. Gerçekten çok derli toplu ya. Bu banklar böyle yeni yapılmış gibi. Hani böyle kış mevsimi olmasına rağmen canlı duruyor ağaçlar. Tamam, pikniğe yapıştırıyorlar. Ateş yapmak yasak. Yemeğini getirip böyle ilerideki arkadaşlar gibi tüketebilirsiniz. Ne zaman kalkar hocam? Kalktı hocam. Çok hızlı gidiyoruz. Harika bir duygu. Şuradan şöyle Pembe Köşk'ün oraya doğru, oradaki manzarayı da bir alalım. Şurada çöp kutusu var. Adam gitmiş buraya atmış sigara paketini. Ya bakın burada Pembe Köşk'ün önünde bir işletme var. Tabii burası girişe yakın. Ama halbuki yukarılar daha güzel. Açık alan var, evet, teras. Buradan giriyorsunuz. Bakın arkadaşlar Pembe Köşk. Şimdi köşk yine kapalı ama şuradan içeriden. Açıkmış içerisi. İçeri girebiliyoruz herhalde. En azından bir bakarız, ziyaret ederiz. Pembe Köşk'le ilgili bilgiyi de vereceğim. Buradaki fiyatlara bakın. Çay 10 lira, Türk kahvesi 65, Nescafe 55, işte cappuccino 70. Burada fiyatlar oldukça ucuzmuş. Nar çiçeği şerbeti 60 lira. Ayran 22 lira mı? Ama fiyatlarda bir tuhaflık olmasın ya.
Kestane sütlaç 80. Çok enteresan. Kahvaltı tabağı 165. Bakın arkadaşlar ne kadar ucuz fiyatlar. Yani 200 liraya pizza kaldı mı ya? Çok enteresan. Ucuzmuş bayağı burası. Bunlar geçen senenin fiyatları. Daha yeni güncelleme yani. Yeni güncellendi bir de bunlar. Yani yılbaşında güncelleme. Öyle mi? İran üzerine yaptığı sefer sonucunda Revan Kalesi fethedilmiş. Kale komutanı Emir Güneyoğlu ise affedilerek bugünkü Emirgan Korusu içerisine oturmasına izin verilmiş. Tamam, şimdi oldu. Emirgan ismi de oradan gelmektedir. Yani Emir Güneyoğlu Yusuf Han. Tamam, aynen. Ben Emir diye kalmış aklımda. Ve köşkler. Şöyle içeri girelim. Kamerayla girebiliyor muyuz? Bir sakıncası. YouTube için. Tamam, teşekkür ederim o zaman. Arkadaşlar bu arada takip, beğenileri ve yorumları unutmayın lütfen. Bu aralar ihtiyacım var. Kış sezonu malum. Yani İstanbul'da çok içerik üretemiyorum ama yaz bomba gibi geliyor. Yani Ege'yi talan edebilirim yazın. Çok güzel plajlar, turistik yerler, kamplar, harika tanıtımlar, özet bilgilerle sizi yormadan yer vereceğim. Çok uzak mesafede değil yol aslında aşağıda ama gürültüyü duymuyorsunuz. O trafik yoğunluğunu, sesi, o şehrin gürültüsünü burada hissetmiyorsunuz. Çünkü oldukça geniş ağaçlık bir alan. Kesiyor sesi muhtemelen. Bir tık esiyor ama şu manzaraya bakın. Yapraklar da böyle yerini almış. Tarihi bir park gibi düşünün burayı. Gülhane Parkı gibi. İçeride işletmelerden ihtiyaçlarınızı karşılamanız yeterli. Belli alanlara çocuklarınızın da vakit geçirmesi için böyle parklar yapmışlar. Aşağıda vardı girişte. Bakın burada bir basket sahası, top sahası var. Su akıyor mu bakalım. Leş gibi kalmış içi ya. Evet, temizledik. Biraz hayvanlar için taze su koyalım. Tuvaletler akbille çalışıyor olabilir. Hadi iddiaya girelim. Sence ne kadardır? Akbil'den ne kadar çek? Görüyorum 10 liraya. Harbi mi? 10 liraymış arkadaşlar. Böyle güzel bir prefabrik tuvalet yapmışlar. 10 lira. Harbiden tertemizmiş ya. Güzel. Ha, Noel ağacı mı olurmuş? Muhtemelen onun için kesmişlerdir bunu ha. Sen tipi ne kadar şey değil mi? Çünkü taze yani genç bir ağaç bu. Genç yani bayağı da sağlam bir ağaç. Bu arka tarafta artık bu tepenin arka tarafındaki lokasyonda artık İstinye'ye bakıyor. Yani böyle Sarıyer'e giden istikametmiş gibi düşünün. Burası Beyaz Köşk. Beyaz Köşk'ün etrafında şöyle bir dolaşalım. Deniz suyundan bıkan martılar buraya gelmiş. Tatlı su. Arkadaşlar şimdi size köşkün boğaz manzarasını göstermek istiyorum. Burada böyle çekim bir şeyler yapıyorlar. İşte köşkün avlusu falan var. Boğazı izleyin. Evet, şimdi buradaki alandan çıkıp soldan devam edeceğiz. Arkadaşlar şunu söylemek isterim. Yukarı kadar çıkmak için sabredin lütfen. Gerçekten yukarıya çıktığınıza değiyor. Biraz böyle aşağılarda yürümek zorundasınız yukarıya ama çok hani bir şey yok gibi görünse de yukarı çıktığınızda gerçekten bambaşka bir dünyaya açılıyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Böyle küçük göletler yapmışlar, hayvanlar var, her yer yeşillik, tepeden denizi daha iyi görebiliyorsunuz. İlerideki de Sarı Köşk. En tepeden hafif hafif inişe geçiyoruz. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok dinlendirici. Yani su sesi dahil etmeleri de olayın içine güzel olmuş.
Evet, aşağıda güzel bir gölet daha var. Oraya da gidiyoruz şimdi. Orada bir yine Beltron yine bir kafesi var ama kapalı. Yani sezondan dolayı sanırım. Şöyle Sarı Köşk'ü de göstereyim size. Yaklaşalım. Şey değil mi ya, böyle hani ben buraya gelmeden önce şey düşündüm. Şimdi mevsim kış ya. Böyle bu yeşillik değil de daha böyle kahverengi çoraklaşmıştır, yeşillik azdır falan diye düşündüm ama gayet de güzel şey gibi, böyle sanki bahar başlangıcı gibi. Al al. Şans olarak. Normalde kozalak yasak, biliyor musun, toplamak? Para cezası var harbiden. Ama ormanlara girip toplamak yasak. Burada yere düşmüş alabilirsin. Koru burası. Koparmadım. Yani Bende de hastalık hocam. Her gittiğim yerden alırım. Sarı Köşk arkadaşlar. Şimdi köşklerin içine giremediğimiz için süslemeleri gösteremiyorum size. Buradaki açık terası göstermek isterim. En azından şu bölgeye girebiliyoruz. Şöyle. Bu beyaz köşkten çok çok daha güzel. En azından daha tarihi doku bozulmamış. Restore edilmemiş. Çok da eskimemiş. Bakın yani yine de bu ahşap kademeler sağlamlığını koruyor. Burada böyle geometrik motifler yapmışlar yine. Bu kündekari tekniği mi diyeceğim, değil. Bu normal yekpare bir süsleme. Çok güzel. Ama şey var, yani bu köşklerin kenarına birikmiş çöpler var Eray. Bunlar biraz beni rahatsız etti. Ama rüzgar uçurmuş olabilir onları. Bir yerlerde birikmiş olabilir. Evet, genel itibariyle temiz bir koru. Yani burada bu uyarının olması da iyi bir şey. Burayı adresi nasıl veriyorlar ama? Emirgan Korusu 2 numara mı? Çaktırmadan şöyle bir deneyelim. Belki bir şey umut. Açık olsaydı girerdim abi. Vallahi girerdim. Çok güzel ya. O içerisi mi görünüyor? Evet, şahane. Lan baksana. Ha işte süslemelerden kastım bunlardı ya. Bakın duvar süslemeleri falan, biraz bitkisel motifler, simetrik, biraz daha modernize edilmiş ama güzel. Güzel bir renk şeyi var, ferahlatıcı, iç açıcı. Bak buraya da hemen böyle kepenk koyup bar falan yapmışlar. Benim kafam direkt. Abi yani bunu yapmayın işte ya. Yani bir insan sevgisini bir şeye zarar vererek göstermemeli ya. Şimdi. Böyle minyatür ağaçlar falan var Eray. Bunlar ne böyle ya? Değişik değişik. Geyik heykelleri falan koymuşlar. Bildiğin yapay bir şelale yaratmışlar ya. Baksana, güzel yapmışlar. Yaklaşayım. Güzel hissettiriyor görüntü. Şimdi bakın, çok güzel bir bilgi var burada. Ne diyor? Lütfen ördekleri beslemeyin. Çünkü çok hassas hayvanlar aslında. Yani öyle bizim tükettiğimiz şeylerin verilmesi zarar verebilir gerçekten. Hem sindirimlerine, midelerine. Kaç yaşında acaba? Yanmış mı? Kararmış bak ön tarafı. Evet abi ya. Biri bunu ateşe mi vermiş? Ne yapmış ya? Baksana, yine de mücadeleye bak. Oradan yaşartmış kendini. Yanmış kanka, köz kokuyor. Evet, şöyle gölün kenarından yürüyelim. Bakın ileride Beltron tesisi var yine ama kapalı. Menü fiyatları orada var. Şimdi göstereceğim size. Oraya doğru yaklaşalım. Şu görüntü gerçekten çok hoşumuza gitti. Rahatsız olmayınız. Efendim, evet. Bunlar geçen senenin fiyatlarıdır muhtemelen. Şöyle bir göz gezdirin. Muhtemelen güncelleyecekler bunları. Sezon nedeniyle de kapalı. Böyle minik bir adacık yapmışlar. Evet. Şeylerden heykel yapmışlar. Kuş yuvası falan yapmışlar oraya. Bak. Çok güzel düşünmüşler. Bu alanda böyle ücretsiz bir internet de var. Telefonunuzun ayarlarına girip oradan bağlanabilirsiniz. Böyle küçük köşkler yapmışlar.
Banklar oldukça fazla. Sadece ekmek verin diyor. O da zorunlu değil diyor. İlla ateş yakıp mangal cızbız yapmak zorunda değilsiniz. Yürüyüş yapın, gezin, bisiklete binin. Yeşillik, temiz hava. Tırstım biraz. Alt taraf da sanki biraz görünüyor. Kısımlardan yürüyelim, kirişlerden. Bakın arkadaşlar çok güzel ya. Eray, kapanış konuşmasını yapalım mı? Tüm aileleri Emirgan'a bekliyoruz. Vakit geçirebileceğiniz harika bir yer Emirgan Korusu. Yani gelin, hava güzel olduğu zaman gelin. Köfteci, ne bileyim mantıcı şeyler de var. Mantıcı. Bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.